Merhaba arkadaşlar, uzun bir süreden sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bandana yapımını anlatacağım. Çok güzel yazlık çanta, telefon çantası ve bandanayı takım yapacağız arkadaşlar. Sadece bir yumak yeterli. Ben Alize Cotton Gold ile örüyorum. Daha önceki ördüğüm taş rengiydi. Bu ise 103 numara, sanırım ıhlamur rengi diye geçiyor. Yaza da çok uyacağını düşünüyorum. Gelin birlikte örelim. Tığ numaram 4,5 milim tulipin tığını kullanıyorum. Alize Cotton Gold normalde 2 ya da 2,5 ile örülür ama biz salaş bir ürün elde etmek istediğimiz için 4,5 numara tığ kullanacağız. Bakın, daha önce ördüğüm bandanam bu şekilde. Başlangıç noktamız şurası oluyor. Bu yetişkin boy arkadaşlar. Yetişkin bir boy bandana yapmak için buradan başlıyoruz ya, artıra 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 gidiyoruz. Şunun, bu kenarın 45-46 santim ya da 50 santim kadar olması gerekiyor yetişkin boy olması için. Çocuklar için yapacaksanız şuranın boy oranı santim olarak 30-32 santim olmalı. Yani atıyorum, buradan başladınız ya, arttırmayı şu kadar 30-32 santim olduğunda bitiriyorsunuz. Şimdi başladığımızda daha net anlayacaksınız. Tekrar boy oranlarını anlatırım size. Şimdi ipimizi elimize aldık arkadaşlar. Tığ numaramız dediğim gibi tulipin 4,5 numara. Bakın 7,5 ama şurada yazanı ele alıyorum. 4,5 milim tığını kullanacağım. Şimdi öncelikle sihirli halka yapıyoruz. İpimizi parmağımıza doladık. Orta parmağımıza sihirli halkamızı doluyoruz. Bu şekilde aldım. Şu iki parmağımla da buradan tutuyorum. Tığımı alttan geçirdim şu şekilde. Buradan bir tane zincir aldım, halka. Tekrar bunu bırakmıyorum. Altından geçirdim. Bir tane zincir elde ediyorum buraya. Evet, bir tane zincir elde ettim. Şimdi parmağımı çıkardım, halkamı bırakmıyorum. 2 ve üçüncü zincirimi de çekiyorum. Üçüncü zincirimi çektikten sonra sihirli halkamın içerisine 3 adet ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan ne demek? Tığımın üzerine alıyorum. Hemen sihirli halkamın içerisine batıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. Burada 3 tane halkam olması demek ve bunu 2 kere de çıkmak demek, ikili trabzan. Aldım, bir tane çıktım, kalanı da çıktım. Yani 2 kere çıkmaya ikili trabzan deniliyor. Bir tane yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağım. Tığımın üzerine aldım. Halkamın içerisinden geçtim. 2 halkamı bir çıktım. Kalan 2 halkamı da bir çıktım. Şimdi tekrar bakın, şurada 3 zincir çektik. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum ikili trabzan. Toplamda 3 tane olacak. Evet. Bakın, şuraya 3 zincir çektik. 1, 2, 3 tane de ikili trabzan yaptım. Halkamı biraz daha kapatabilirim. Şimdi tekrar arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın, tığımın üzerine aldım. Sihirli halkamın içerisine aynı yere batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 2 ve 3. Bakın, araya bir tane zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane de tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane de ikili trabzan yapıyorum. 1. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. İkinci sıraya geçebilmek için 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Örneğimin arkasını çevirdim. Şimdi arkadaşlar aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yapacağız. Şurada bir trabzan yaptık ya, şurada bir boşluğumuz oluştu. Şurada bir boşluğumuz oluştu. Şurada da bir boşluğumuz var. 3 tane boşluğumuz var. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen boşluğun içine batıyorum. İkili trabzanımı bir yaptım. Bir tane daha yapıyorum.
Evet, bakın şuradaki çektiğimiz zincirle burası 3 tane olmuş oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen üzerine aldım. Bakın hemen sıradaki aradaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine ortaya aynı yere. Ortaya hep 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın şurada bir zincirim var. Bir boşluk bıraktım zincirimle. Orta kısma hep 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Bir tane, 2 tane, yani toplamda 6 trabzan. Bir zincir çektim. Tekrar bakın şurada bir boşluğum var. Gelip buraya batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzan yapıyorum. Ve dönüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Sihirli halkamızı da şöyle biraz çektik, kapattık arkadaşlar. Tekrar döndüm. Bakın şu aradaki boşluğa batıyorum. Şu 3 trabzan yaptığımın birincisine batıyorum. Tekrar battım. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum içerisine. Tekrar bir zincir çekiyorum. Boşluğa geliyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Ve ortadaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ortadaki boşluğa tekrar aynı noktaya tekrar ikili trabzandan 3 tane yapıyorum. 2 3. Bakın ortaya bir zincir çekerek toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Ortaya geldiğimde hep bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir yanındaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen yandaki buradaki boşluğuma batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya da. Tekrar 2 zincir çekip bir yukarıya geçiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın şunu biraz bırakalım. Bakın 2 zincir çektim. Köşelerde şuraya batıyoruz. Şuradaki boşluklara. Ama diğer yerlerde buradaki ortadaki boşluklara ve şurayı unutmuyoruz. Ortaya geldiğimizde 3 tane ikili trabzan, bir zincir çek, 3 tane ikili trabzan daha. Ortayı hep bu şekilde, şu arayı unutmayın. 2 zincir çektim. Köşelere şuraya batıyorum. Üçlü tane trabzan yapıyorum. Buraya batıyorum, buraya batırıyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortasına bir zincir çekerek 3 tane 3 tane olmak üzere. Buraya batıyorum. Bu boşluğa batıyorum. Ve köşede tekrar geldiğimde şuraya batıyorum. Sonuncu boşluğa. Bu şekilde buranın düz olmasını ve buranın da artıp ilerlemesini sağlıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şu ortadaki sihirli halkamı da çektiğimi söylemiştim. Bu şekilde arttıra arttıra devam edelim. Dediğim gibi çocuk boy istiyorsanız bu kenar uzunluğunun 30 santim 35 santim olması gerekiyor. Yetişkin olmasını istiyorsanız 45-50 santime kadar uzatmanız gerekiyor. Yani burası şurası şu kadar 45-50 santim olana kadar
Bu arttırmamızı yapalım arkadaşlar. Sıra olarak isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra yaptım ben. Bunu 20 sıraya kadar yapabilirsiniz. Ben bir tık küçük yaptım. Yani küçük dediğim çok da küçük değil, oluyor. Size resimlerde göstereceğim en son. Şimdi siz de yaklaşık 18-20 sıra örün. Yani 45-50 santim olana kadar ya da nasıl ölçerseniz. Sonrasında buluşalım. Sanırım mantığını anladınız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar anlatayım. İsterseniz bir tane daha yapalım. Hadi bir sıra daha yapalım. Üzerine zincirimi çektim. Özür dilerim, ipimi aldım. Bakın kenarlarını hep şuraya batıyorum. Boşluk olmasa da orada boşluk yaratıyorum. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boşluğuma geçiyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğuma geliyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ortaya geliyorum. Ortaya ne yapıyorduk? 2 kere üçlü trabzan yapıyorduk. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı ortaya bir üçlü trabzan, ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane. 2 ve 3. Her zaman ortaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekmeyi muhakkak unutmayın. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir çektim. Boşluğuma yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve bir zincir çektim. Köşeme geldiğinde yine bakın şurada kendime bir boşluk yarattım. Buraya geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çekip bir üste dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi hep birlikte büyütelim ve sonra uçlarını yapalım ve süslemelerini yapalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ben tam 18 sıra ördüm. Dilerseniz bunu 20'ye kadar büyütebilirsiniz. 18 benim için yeterli. Ben daha bir tık küçük olmasını istedim. Şimdi dilerseniz zincirimizi çekelim. Bağlama yerlerini yapacağız. Burada kaldık, bakın son üçlü ikili trabzanımızı da yaptık, 2 tane. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 50 tane zincir çekelim arkadaşlar. Tam 50 tane zincirimi çektim. Şimdi direkt zincirimin üzerine sık iğne yaparak devam edeceğim. Geldim, hemen buradaki zincirime batacağım. Üzerine almadan tığımın battım ve sık iğne yapıyorum. Tüm zincire sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bakın. Bu şekilde her deliğe batıyorum. Sırasıyla sıra sonuna gelene kadar zincirimizin üzerine sık iğneler yapalım. Evet, son zincirimin üzerine de sık iğnemi yaptım ve geldim şuradaki ilmeğime battım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. Bir tane de zincir çektim
Ve ipimi bir tık uzun bırakarak kesiyorum ve çıktım. Burası tamam. Şimdi diğer tarafın ucunu yapalım. Hemen ipimi aldım, parmağıma doladım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen ucuna geldim. Tığımı buraya taktım. Ve ilmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Şimdi yine 50 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 50 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı şekilde zincirimin üzerine hemen ikincisinden başlayarak sık iğne yapıyorum. Zincirimin üzerini tamamen sık iğnelerle dolduruyorum. Evet, son zincirime de battıktan sonra tekrar hemen şuradaki zincirime batıp çıkıyorum. İlmeğimi ilmeğimden kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip yine ipimi bir miktar uzun bırakıp kesiyorum. Ve tığımı çıkardım. Dilerseniz buradaki iki ipi birbirine bağlayabiliriz daha sağlam olsun diye. Dilerseniz çakmakla yakıp yapıştırabilirsiniz. Ya da şöyle daha küçük bir tığ alayım. Aralardan böyle bu iplerin fazla parçalarını kaydırarak gizleyebilirsiniz. Şu şekilde. Özellikle trabzanların aralarından yapmaya çalışırsanız görünmeyecektir. Deliklerden değil de şöyle şu aralardan. Bu şekilde ipleri buralardan kaydıra bu şekilde gizleyeceğiz. Mesela şuradaki ipimizi de burada sihirli halka ile başlamıştık ya. Burayı böyle çektiniz. Ve şuradan bunu da yine gizleyelim. Dediğim gibi dilerseniz çakmak yardımıyla da kullanabilirsiniz. Yakıp yapıştırabilirsiniz. Ama ipin parçası uzun olsun tabii yine yaparken. Bu aralardan gezdirin. Kalan son parçayı şuradan kesersiniz ve şuraya yapıştırırsınız çakmakla. Evet, örgümüz bu şekilde. Hemen size santim olarak da ölçeyim. Bakın benimki tam 45 santim oldu. Şöyle hatta 45, 47 de diyebilirim. 47-48 santim. Ve sıra olarak da 18 sıra yaptım arkadaşlar. Siz çocuk boyutunda yapmak isterseniz bu 45 santim, 46-47 santim oldu ya. Sizinki 30-35 santim aralığında yapabilirsiniz çocuk boyutunu. Ve bu sırayı da 15-16'da yarıda keserseniz bu şekilde çocuk boyutu elde etmiş olursunuz. Süslemek tamamen keyfi. Neler yapabiliriz derseniz hemen size bir fikir sunacağım. Ben de şu an henüz karar vermedim nasıl tasarlayacağıma. Mesela püsküller olabilir diye düşündüm. Şu şekilde aynı miktar ya da farklı renkte de yapabilirsiniz. Şu şekilde püsküller alıp dilediğiniz miktarda bu kenarlara şuradan geçirip püsküller de yapabilirsiniz. Buradan geçirdiniz ya. Bu ipin şöyle içinden geçiriyorsunuz. Şurayı da sıkıyorsunuz. Bir düğüm atmış oluyorsunuz. Ve püskül olmuş oluyor. Bunların katlarına da açarsınız şöyle ipinizin. Daha saçaklı bir görüntü elde edersiniz. Katlarını açtığınızda da. Şimdi uğraşmayacağım. Dilerseniz aynı boyutta ipler keserek böyle püskül de yapabilirsiniz. Ya da mesela pullar var tuhafiyede satılan. Bunları iğne yardımıyla dikerek şuralara dikebilirsiniz. Bu pullar da çok tatlı görünür aslında, yaza güzel bir olur. Mesela ben şöyle paralar bulmuştum. Bu şekilde bunları da şuradan yine buralara dikerek yapabiliriz. Ya da bakın şöyle nazar boncuğu da satılıyor. Kalpli nazar boncukları da var tuhafiyede. Yine takma yeri var. Yine bunları iğnenizi alıp baştan başlayarak aralıklı dikerek bunları da yapabilirsiniz. Hangisi güzel olursa bakalım, ben de deneyeceğim.
Bitmiş halini gösteririm size. Telefon çantamız da burada. Onu da hala süslemedim. Takımımızın hem bandanamız hem telefon çantamız. Bakalım neyle süsleyeceğiz bilemiyorum. Şu an karar veremedim ben de. Dediğim gibi yeşile inci de çok yakışıyor. Yeşile her şey çok yakışıyor. Ahşaplar da, ahşap boncuklar da çok yakışıyor. Her şeyi yani buna ahşap kullandıysam buna da ahşap kullanarak öyle bir şeyler de yapabilirim. Ya da püskül yapıp bırakabilirim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bakın bir yumak ipten bir bandana ve bir telefon çantası çıktı. Ve yumağım hala duruyor. Yani bu yumaktan bir bandana daha çıkar. Hatta bir telefon çantası bile çıkabilir. Bence. Ben deneyeceğim. Eğer bir sipariş gelirse bunu da bitiririm. Muhakkak size açıklama kısmına yazarım. Ama bence bir bandana bir telefon çantası daha çıkar. Yani bir yumaktan. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Gayet fazla. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte çözeriz. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Mesaj atarsanız birlikte takıldığınız yerleri çözeriz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ya da eleştirilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.